Herkese merhaba. Bugün konuğumuz benim için özel bir kişi. Anadolu Ajansı'nda beraber mesai yaptığımız Halil Kılıç konuğumuz. Selamlar abi, nasılsın? Selamlar, sağ olun. Siz nasılsınız hocam? Ben deyim, teşekkür ederim. Abi ben seninle yıllarımı geçirdim. Seni iyi tanıdığımı düşünüyorum, iyi tanıyorum. Ama ekranı başında izleyenler ve seni tanımayanlar için bize kendini tanıtır mısın? Halil Kılıç kimdir? Tabii ki Erzurumlu 4 çocuklu bir ailenin üçüncüsüyüm. Kocaeli Körfez'de doğdum. Gurbetçi bir aileyiz, işçi sınıfındanız. Daha sonra hem çalışıp hem okuyan jenerasyondayım. Bu anlamda kendimi avantajlı hissediyorum. Çünkü bizim dönemimizde çalışmak aynı zamanda hayata erken başlamaktı. Bu anlamda kıymetli. Daha sonra iş hayatına atıldığımda Koç grubunda, Anadolu Ajansı'nda ve TRT'de çalıştım. 15 yıldır profesyonel İK'cılık yapıyorum. Ama mesleğimi ve kendimi bir 15 yıla sınırlamıyorum. Aslında o okuduğum dönemdeki çalışma hayatının da bana çok şey kazandırdığını, sigorta girişi olmasa da hayata dair çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Koç grubunda başladın. Orada da mı İK'cıydın? Nasıl başladı çalışma hayatın? Aslında iş dünyasında tanımlamalar hep değişiyor. Ne demek istiyorum? Başladığımızda personel ve idari işler olarak başlamıştık. Personel, özlük işleri olarak. Evet, Koç grubunda da 1,5 yıl kadar insan kaynakları alanında çalıştım. Daha sonra isimler değişiyor. İnsan kaynakları oldu. Şu anda insan kıymetleri daha ön planda kullanılıyor. Biz de insan ve kültürü kullanıyoruz. Oradan Anadolu Ajansı'na geçtin. Orada zaten biz seninle tanıştık. Oradan da TRT'ye geçtin. Doğru. Şöyle söyleyeyim. Anadolu Ajansı yeniden yapılanmaya gidiyordu. İnsan kaynakları birimi İstanbul'da ilk defa açılacaktı. Onun için ilk başta işe girişimiz idari işler ve insan kaynakları olarak aynı çatı altındaydı. Daha sonra insan kaynakları ayrı bir departmanı oldu. Ben de İstanbul'daki ilk İK'cısıyım. Daha sonra TRT'ye geçtim. TRT'ye transfer oldum. Köklü kurumlarımızdan ve orada çalışmaktan da gurur duydum. Orada da çalışan deneyimi ismini aldı. Orada da 4 yılı aşkın bir şekilde çalıştım meslekte. Yani bu kadar köklü kurumdan çalıştıktan sonra istifa edip kendi girişimine emek sarf etmeye başlıyorsun, değil mi? Reflektif. Evet, doğru. Reflektif bilişim insan kaynakları alanında hizmet gösteriyor. Aslında benim için zor bir karardı. Çünkü bu kadar köklü kurumlarda çalışıp daha sonra kendi rotanı, yolunu belirlemek. En çok karşılaştığım sorulardan biri şu: gerçekten TRT'yi bıraktım mı? Çünkü insanların en çok girmek istediği 3 kurumda çalışarak 15 yılın sonunda kendi startup projemize başladığımız için bu soruyla çok muhatap oluyoruz. Ya neden bıraktın? Gerçekten bıraktın mı? Ek iş olarak mı yapıyorsun gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Evet, köklü bir karar. Ancak hayatın belli bir aşamasında almamız gereken bir karardı. Kurucu ortağıyım bu projede. Başladık, reflektifle yeni bir hayata yelken açtık. Özel sektöre girmiş olduk. Ben şimdi sana reflektifi soracağım. Ama öncesinde şu sorular illa yani herkesin merak ettiği sorulardır. 3 köklü kurum: Koç, TRT ve Anadolu Ajansı. Yani bu üçünden sonra böyle bir karar alıp ortaklarınla reflektife geçiş nasıl bir his? Yani hani genellikle şunu soracaklar. Ya işte garanti maaşın vardı. Neden bıraktın? Bunu sana da soruyorlardır. Evet. Neden? Evet, tam olarak ben kimim sorusu vardı ve reflektif bu dönemde karşıma çıktı. Kurucu ortağımız, arkadaşımız dedi ki biz insanlara ben kimimi sorduracağız. Benim o sorgulama dönemimde ilk o soru bana gelince tamam, ben bu projede yer almam gerekiyor dedim. Gerçekten iyi kurumlarda büyük tecrübeler edindik. Ancak bazen hayatta kısır döngüye düşüyorsunuz. Vakıf zihniyetli biriyim. İnsanlara çokça yardımcı olmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Beraber çalıştığımız dönemden de hatırlarsın. Evet, doğru. İnsanlar geldiğinde sadece işte işini yapıp giden değil, onlarla hasbihal eden, işleri kolaylaştırma, çözüm odaklı olmaya çalışıyordum. Ancak belli bir süre sonra bunu tamamen bir ekol olarak bulunduğum coğrafyadaki insanlara yaymaya çalıştım. Bunun için de reflektif bilişimi kabul ettim. Nedeni bu. Yoksa sadece maddi anlamda bir fanteziye kaçma şeklinde değil. Bir içe dönüş, sorgulama ve hayatı anlama yorumu diyebilirim. Peki bize reflektifi anlatabilir misin? Reflektif nedir? Değer önerisi ne? Evet, reflektifi önce insan kaynakları alanında düşünüyordum. İş dünyasındaki tecrübelerimi gene iş dünyasındaki insanlarla buluşturmak ve buradan bir ticari kaygı gözetmekti. Ancak sahaya çıkınca şunu gördüm. Aslında iş dünyasına gelene kadar eğitim alanında yanlış yönlendirmeler, ben kimimi doğru sormamalar, hangi alana meyyal olduklarını bilmeyen insanların iş dünyasına girdiğinde de mutsuz oluyorlar. Bu insanlara doğru yönelimlerini sağlayabilmek için ilk önce eğitim alanında giriş yapmamız gerektiğini
düşündük. Eğitim alanında giriş yaptık. İnsanlara psikometrik tahlil yapıyoruz diyelim. Onların meslek eşleştirmelerindeki, kariyer yolculuklarındaki meslek eşleştirmelerini yapıyoruz. Yani hangi 5 alanda çalışsa mutlu olur? Hangi 5 alanda kendini daha iyi bulabilir? Sahadaki gerçekliği ne? Bunu bulmalarını sağlıyoruz. Reflektif, kişinin kendini bulma yolculuğundaki araç olarak görüyoruz. Psikometrik analiz diyebiliriz. Yani aslında şöyle bir şey, ben bunu birçok gençten duydum ve birçok çevremdeki insandan duydum. Ya ben işte üniversitede bölümümü seçtiğim zaman çocuktum. Bana bunu seç dediler, seçtim ve pişmanım. Şu anda işte bu bölümü okudum diye bu sektörlerde çalışmak zorundayım. Aslında tamamıyla hiç istemediğim bir bölüm okudum ve istemediğim bir yerde çalışıyorum. Çözüm mü buluyor reflektif? Evet, çok kıymetli bir soru. Aslında ortağım Fransa'da 10 yıldır bu işi yapıyor. Yaptığı işin ana sorusu da tam olarak bu. Fransa hükümeti Çalışma Bakanlığı'yla Eğitim Bakanlığı'nı senkronize etmiş ve bize burada İşkur'a tekabül edecek bir kurumla insanların 40 yaşında bile meslek değiştirmelerini sağlayacak bir alan açıyor. İşte Mikail Bey de Fransa'da tam olarak bu işi yapıyordu. Türkiye'ye geldiğinde işte biz bunu yapalım dedi ama bizde 40 yaşından sonra meslek değiştirmek çok gecikmiş bir şey. Biz ona önlem almak için öğrencilerle başlayalım dedik. Tam olarak kıymetli olan şey bu. Örnek vereyim. Ben 15 yıllık İK'cıyım. 10. yılın sonunda ya bu kadar insana dokunmak, bu kadar insanla hemhal olmak beni yormuştu. Tam düştüğümde beni ayakta tutan şey örneğin daha önce meyyal olduğum spor alanıydı. Spor alanında kulüp yöneticiliği yapmaya başladığım an kendimi bulup tekrardan İK'da verimli hale geldim. Aslında biz reflektifte tam olarak insanları tek tipleştirmiyoruz. Hazerfen mantığıyla 3-4 alanda kendini nitelikli bir şekilde geliştirebilir, uzmanlık alanı olabilir. Bir alanda gerçekten çok derinleşip çeperlerindeki mesleklerden de hayatlarını ikame edebilirler düşüncesiyle çıktı. Çünkü örnek verecek olursak şu an tercih dönemindeler. Tercih döneminde aileler geliyor, daha çok tercih yapıyor. Aileleri de anlıyoruz ekonomik şartlardan dolayı. İşte sosyoloji, felsefe grubu seçtiklerinde işsiz kalma oranları artacağı için veya tarih bölümünde aileler tedirgin ama çocuklar bu alana yatkın. Biz onların hangi alana yatkın olduklarını buluyoruz, ailelere onu raporluyoruz ve bunun sonunda aile diyor ki tamam çocuğum buna yatkınsa biz buna ek ders yaptıralım veya ek bu alanda kendini geliştirsin ama mesleki anlamda sahada karşılığı olan bir bölümü seçsin diyorlar. Bu anlamda da şu anda bizden psikologlar da çok faydalanıyor. Çünkü onlara psikometrik tahliller verdiğimizde danışanını doğru yönlendirebiliyorlar. Eğitim kurumlarına bu işi yapıyoruz. Eğitim kurumlarındaki PDR'ciler öğrencilerini yakından tanıyorlar ve onları doğru yönlendirmeleri sağlıyor. Şunu söylemek istiyorum. Fransa'da 40 yaşından sonra yapılan uygulamanın kişinin kendini bulma yolculuğunu biz öğrenci çağında daha henüz yolun başındayken yol belirleme olarak aldık. İnşallah başarılı oluruz. İnşallah. Fransa'da bu 10 yıl boyunca denenmiş. Şimdi de Türkiye'ye getiriyorsunuz. Ama 40 yaş üstü için değil, gençler için. Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Avantajları şu, daha önce uygulanmış olması bizim elimizde verileri güçlü kılıyor. Tanımayı, anlamayı, psikometrik anlamda 3 testten oluşuyor ve yapay zeka destekli Sokrat, Bukalemun mantığıyla sorular soruyor. Kişinin vermiş olduğu cevabın tutarlılığını da yapıyor. Yani hem karakter analizi hem yetkinlik analizi diyebiliriz. Bu anlamda elimizde 3 tane Avrupa'da test edilmiş bir şeyin olması kıymetli. Ancak bu coğrafyaya uyarlanması açısından işte alanda uzman psikologlar, pedagoglar, akademisyenlerle birlikte Türkiye'ye uyarlamasını sağladık. Çünkü bu her coğrafya kendine has unsurlar barındırıyor. Biz de direkt Fransa'dan kopyala yapıştır şeklinde değil, oradaki tecrübeyi buradaki dinamiklerle buluşturarak sahaya sunuyoruz. Çünkü bizim öğrenme metodumuzla Fransa'daki öğrenme metodu bir değil. Ancak yapay zeka ile birlikte bazı şeyler değişiklik gösterse de sıradanlaşıyor. O sıradanlığı kurtarmaya da çalışıyoruz. O zaman reflektifin alameti farikası biraz daha yapay zekasında. O öğrencinin neyi istediğini, nereye geçmesi gerektiğini, neyi seçmesi gerektiğini biraz daha yapay zeka mı belirliyor? Aslında şöyle 110 tane sorumuz var. Test 3 aşamadan oluşuyor. Sorular o kadar tutarlı ve kişiyi tanımaya yönelik ki yapay zeka ona destek oluyor diyebiliriz. Çünkü ben 4. sınıftayken de Hollanda menşeili bir teste tabi tutulmuştum. 4-5 tane meslek grubum çıkmıştı. Şu an dönüp baktığımda gene yatkın olduğum meslek grupları aynı. Burada da yapay zeka destekli olması çok büyük etken. Ne demek istiyorum? Kişiler psikologlarla veya kişilerle konuştuğunda yetişme tarzıyla tamamen açık bir iletişim
kurmuyor. Örtülü bir iletişim kuruyor. Uzmanın yeteneğine bağlı onu açmak. Ama yapay zeka destekli bir şeyle yazıştığında yazı kültürüyle büyüyen, klavye kültürüyle büyüyen bir nesil orada tamamen doğal bir şekilde kendini aktarıyor. Hatta birçok psikolog arkadaşımın artık yapay zeka destekli uygulamalara geçtiğini görüyoruz. İnsan tamamen yapay zekaya güvenemiyor ama kanlı canlı insanın olduğu yapay zeka destekli bir şeyde tamamen kendini anlatabiliyor, ifade edebiliyor. Yapay zeka çok büyük avantaj ancak tamamen yapay zeka endeksli değil. Çünkü buradaki dinamikler, bizim tecrübelerimiz, bu coğrafyanın yaşanmışlıkları bizim için çok kıymetli. Reflektif'in şu anki hedef kitlesi o zaman üniversiteye geçiş yapacak olan öğrenciler. Şöyle, ortaokuldan başlıyoruz teknik takibe. Ortaokul, lise ve üniversite olarak yapılıyor ama bizim eğitim algımızda genelde hep üniversite sınavı merkeze alınıyor. Onun için de tercih edilen şey üniversitedeyken. Oysa ortaokuldan beri çocuğun takip edilmesi, hangi alanda uzmanlık geliştirmesi. Mesela çok iyi bir doktor olabilir ama müzik aleti de çalabilir. Bunu keşfi de önemli. Ona meyil olduğunu bulmak da önemli. Kendimle ilgili bir anekdot hatırlatayım. Bu testleri bize uyarladığımızda kendi çocuğumuzun üzerinde denedim. 13 yaşında bir oğlum var. Oğlumun test sonuçlarından 3. maddede UFC kafes dövüşçüsü çıkmıştı. Ben çok şaşırmıştım. Yani çünkü futbola ilgili işte beden eğitimi öğretmenliği, futbol antrenörlüğü, besyo okumak istediğini biliyorum. Bunlar çıktı. Ama UFC kafes dövüşçüsü çıkmasına çok şaşırdım. Çünkü ona dair bir belirtiler görmemiştim onda. Sonra test sonucunda onunla konuştuğumuzda evet baba ben gece alarm kuruyorum, gece kalkıyorum, müsabakaları izliyorum demişti. Bana çok kıymetli bir geri bildirim olmuştu bu. Ancak işte kafes dövüşü alanında da uzmanlaşsın istemiyorum. Ama onun hevesini de kırmak istemiyorum. Daha disipliner, daha multidisipliner bir spor branşıyla buluşturursa mutlu olurum bir ebeveyn olarak. Ama çocuğumu tanıma açısından çok kıymetliydi. Çok çok güzel bir hikaye olmuş bu. Peki aylık paket halinde mi yoksa nasıl oluyor? Yani ben şu an girsem Reflektif'in resmi sitesine çocuğum için anlattığınız hizmetleri alabiliyor muyum? Evet, reflektif.net'e girdiğinizde öğrenci girişi var. Bir de normal giriş var. Normal girişte girdiğinizde işverene, kurumsala dair bir sayfa var. Bir de kişinin kendi kariyerini yönetme açısından kariyer geçişleri, değişiklikler, ben kimim sorusuna cevap var. Öğrencilerde tekil satış da var. Kişi giriyor. Eğer ortaokul çocuğuysa ailesinin gözetimiyle beraber yapmasını tavsiye ediyoruz. Ama lise ve üniversitenin daha yetişkin olduğu için kişinin kendinin uygulamasını tavsiye ediyoruz. Oradan belli bir ödeme karşılığı internet üzerinden satış yapılabiliyor, taksitlendirilebiliyor. Tüm zemin hazır buna. Yaptıktan sonra ona 25 sayfalık kendini tanıtan bir raporlama çıkarıyor. Güçlü yanları, zayıf yanları, yapay zekanın seçmiş olacağı alanlara etkisi, onu güçlü kılan yanları, o alan daralmasında neler yaşayabilir yapay zeka ile birlikte bunu veriyor. Bazen arkadaşlar 25 sayfayı okumakta zorlanabiliyor. Orada koç da var. Koçta da yazışabiliyor. Bunu bana özetle diyebilir yapay zeka destekli. Zaten yapay zeka ile yazıştığında ne kadar donanımlı yazışırsa o onu o kadar donanımlı besliyor. Ama yüzeysel cevaplar verdiğinde yapay zeka onu açmaya çalışsa bile kişi yüzeysel cevaplar verdiğinde tabii ki raporun niteliği daralmış oluyor. Bu anlamda kurumlar işe alımda ve daha sonra rotasyonlarda, birim değişikliklerinde bu tahlillerden çok fazla faydalanabiliyor. Biz kurumsalla B2B çalıştığımız gibi B2C de çalışıyoruz. Şu an aktif bir şekilde sitemizi görebiliyorlar. Anlatıyoruz, bayağı bir şeyler yapmışsınız ve bütün bunlar galiba yani siz firmayı kuralı 4 veya 5 ay oldu değil mi? Evet, 5 aylık bir süreç. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Zaim Teknopark'tan giriş yaptık. Orada işbirliğiyle projenin demosunu Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde kullandık. Gerçekten öğrencileri tanıma adına bu arada tüm KVKK kapsamındaki hukuki süreçleri tamamlamış olduk. Anonim bir şekilde bize bilgiler ulaşıyor ve biz o harmandan gençliğin neye meyil olduğunu, hangi alanlarda kendini geliştirmek istediğini görüyoruz ve bu işverenler için de büyük bir şey. Örneğin ben bir İK'cı olarak gastronomi bölümünün bu kadar tercih edilebildiğini düşünmüyordum. Şu an ilginç bir şekilde yapay zekaya, yazılım mühendisliğine yani bilişim alanına diyelim ve gastronomiye ilgi var. Psikoloji alanında da hakeza talep çok fazla. Biz bu anlamda gençliğimizin yönelimini görmüş oluyoruz.
işverenlere doğru alanlar açmasını ve gençliğin nasıl bir zihniyetle geldiğini de gösteriyoruz. Dediğim gibi geçmişin vermiş olduğu tecrübeyle 5 aylık bir süreçte biraz böyle Ben etkinliklerde de çünkü gördüm sizi. evet, en son aslında bizim için yeni bir başlangıç olduğu için tercih günlerinde şu an bir milletvekilimizin öncülüğünde önce öğrenci platformuna davet edildik. Orada gençlere dokunmaya, alan tercihlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Gerçekten işte tercih festivallerinde de bulunmayı düşünüyoruz. Önce gençlerimize dokunursak geleceğimizi daha iyi inşa edeceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar ekonomik anlamda katkısı iş dünyasında olsa da iş dünyasını doğru beslememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki Reflektif'in bu kısa sürede bu kadar başarısını gördükten sonra şunu sormak istiyorum. Sizin uzun vadedeki hedefiniz ne? İlk başta da söylediğim gibi neslimiz çok sorgulayan bir nesil. Ben insanların ahlar vahlar içinde anlattığı bir nesil olduğunu düşünmüyorum. Daha donanımlı, daha dinamik geliyorlar. Onlara daha değer katabilmek için ben kimim sorusunu sordurup sevdiği işleri yapabilme potansiyelini arttırmayı düşünüyoruz. Tabii ki biz aynı zamanda bir anonim şirketiyiz. Bu şirketin kendini yönlendirebilmesi, geliştirebilmesi, katkı sağlayabilmesi için projelere dahil oluyoruz. Örneğin şu an Afrika'ya açılan 50 tane şirketten biriyiz. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda diğer ülkelerde de insanlara faydası olan işbirlikleri yapmayı planlıyoruz. Türkiye'ye dönecek olursak aslında bizim hikaye biraz tersinden, sorgulayan birinin Fransa'dan Türkiye'ye gelmesiyle, sorgulayan biriyle buluşup yol almasıyla olan bir hikaye. Yani soramayacağım yani Avrupa'ya açılmayı düşünüyor musunuz? Evet. Yani şöyle, zaten Londra'da da ve Fransa'da da şirketler hali hazırda aktif bu işi yapan şirketler var. Biz Türkiye'ye açılıyoruz. Türkiye'yi daha iyi tanıyabilmek ve daha iyi yönlendirebilmek için yapıyoruz. Reflektif'in öğrencilere kattıkları hakkında konuştuk ama iş dünyasında da verdiği hizmetler var ve alameti farikaları var. Biraz da onları anlatabilir misin abi? Tabii ben bir İK'cı olarak aslında beni en çok heyecanlandırması gereken şey iş dünyası ve insan kaynakları alanı. Ancak dediğim gibi projenin 3 faz ayağı var. Birinci faz ayağı öğrenciler olduğu için onu anlatmış olduk. İş dünyasında, işe alımlarda video mülakatlar oluyor. Yapay zeka, hatta telesekreter şeklinde. Hiç sizin onun yapay zeka olduğunu bile fark etmiyorsunuz. Sizinle mülakat yapıyor. Yani öyle bir yere geliyor ki artık siz bilgisayar başından çevrim içi mülakata katıldığınızda bile yapay zeka sizin mouse'u kullanıp kullanmadığınızı, ekranda başka yerden tabiri caizse kopya çekip çekmediğinizi fark edecek düzeye geliyor. Toplum şuna dönüyor. Tamamen yapay zeka bize biraz güven telkin vermeyebiliyor ama insanlara da artık eskisi kadar itimat yok. Ne demek istiyorum? Adam kaşını beğenmeyebiliyor, gözünü beğenmeyebiliyor veya işte memleketini beğenmeyebiliyor. O gün iyi gününde olmuyor. Mülakatı iki taraf için de iyi geçmeyebiliyor. Ama yapay zekanın daha adil olabileceğini ve daha nitelikli sorular sorabileceğini düşünüyor. Toplum olarak şu an üzerine çalıştığımız İK alanındaki formülizasyon şu: bir profesyonel İK'cı, bir de yapay zeka asistanı üzerine çalışıyoruz işverene sunmak üzere. Çünkü insan kaynakları mülakatlara teknik açıdan tek girmez. 2 kişi girer, hem şahitlik etmek hem takıldığı yerde yardımcı olmak için. Bazen 2 kişi mülakata girdiğinde karşı taraf gerilebiliyor. İşe alımcının onu tek başına girdiğinde daha rahat edebiliyor. Çift göz onu çünkü inceliyor. Ama yapay zeka tek başına olduğunda da tam güvenmiyor. Bunu meczeden bir projemiz var. İşverenlerle şu an o ayağını konuşuyoruz. Aynı zamanda kişi işe giriyor. İşe girdikten sonra deneme süresinde çok başarılı. Sonrasında yelkenler fora oluyor. İşveren bundan çok rahatsız oluyor. Bunu sürdürülebilir hale getirecek motivasyon kaynakları ve o kişiyi tanıyıp ona göre rol vermesini sağlıyoruz. Aynı zamanda bazen birimlerde 3-4 yıl sonra mesleki dezenformasyonlar oluşuyor ve kişi huzursuzluğunu iş yerine yansıtıyor. Ama kaliteli insanları bulmak zor, insan yetiştirmek zor. Orada da birim değişikliklerini sağlayacak. Hangi alanda daha mutlu olur, daha katma değer katar diye onun testlerini de yapıyoruz ve çıkış mülakatları da yapıyoruz. Çıkış mülakatları ne? Kişiler bazen çok basit şeylerden ayrılabiliyor veya çok köklü değişiklikler yapabiliyor. Onu tahlil eden, onun dinamiklerini öğrenen ve işverene raporlayan bir çalışmamız da var. Aslında gördüğünüz üzere iş dünyasının giriş, süreklilik, sürdürülebilirlik ve çıkış sürecindeki tüm mülakatlarında yer ediniyoruz. Diyeceksiniz ki bunu zaten iş yerleri yapıyor.
Biz onların işini kolaylaştıran, süzgeçten geçiren ve daha nitelikli hale getiren bir hale sokuyoruz. Çünkü artık iş dünyasındaki en büyük şey ekonomi olduğu kadar insan kaynağının da doğru yönlendirilmesi, yönetilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi. İş dünyasındaki çalışmalarımız da bu yönde. Şimdi o zaman üçüncü bir aşama daha var galiba. Üç Evet. aşamadan oluşuyor demiştik. Öğrenciler, iş dünyası. Üçüncüsü ne peki? Üçüncü aşama şu: hepimiz ekonomik bir rahatlığa geldikten sonra insanı hayatta tutan şeyler aslında sosyal sorumluluk projeleridir. Siz de takdir edersiniz ki birçok büyük kurum, kuruluş sadece ticari kaygılarla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de var olur. Biz orada engelsiz İK yapmayı düşünüyoruz. Yani özel kişilerin hayata katılmasını sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi. Engelsiz İK'da, engelsiz reflektifte şunu yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin sağladığı imkanlar var. Büyük işverenlerin belli oranda engelli çalıştırılması gerekiyor. Ancak biz bunu toplum olarak cezai yaptırım olarak para ödüyoruz kişileri istihdam etmek yerine. Biz burada köprü görevi kurup işverenle engelli dediğimiz, hani biz engelsiz diyoruz ama tanım olarak engelli, özel kişilerin hayata kazandırılmasını sağlıyoruz. Çünkü kişi ama olabilir ama çok iyi bir mütercim olabilir. Kişi fiziksel olarak bir uzvundan nakıs olabilir. Ama bilgisayar başında mükemmel ödüyor, işlerini yapabilir. İşleri yapabilir. Her insan aynı değildir. Örneğin nasıl diyeyim size, iletişimi zayıf bir kişidir ama arka planda çok iyi bir telefon tamircisidir. Onu siz müşterinin önüne sunmazsınız. Onu mutfakta çalıştırırsınız. Yani arka planda sizin ana hatlarını oluşturacak bir şeye getirebilirsiniz. Eğer uzun periyotta sordunuz işte hedefleriniz ne? En büyük çıkış noktamız ben kimimden sonra bu hayatta nelere dokunabiliriz? Tabii bu ticari iş dünyasında daha büyük başarılarla beraber engelsiz reflektifi de devreye sokmuş olacağız. Şimdi reflektifin bütün hikayesini dinledik. Bu 5 aylık sürecini, neler yaptığını ve başarılarınızı. Ama şunu da merak ediyorum. Peki reflektifin gelir modeli nedir? Siz B2B ağırlıklı mı düşünüyorsunuz? B2C mi, yoksa kafanızdaki gelir modeli ne? Evet, şu an mevcutta gelir modellerimiz B2B üzerinde ama aynı zamanda Teknopark'ta olduğumuz için hibeler, KOSGEB projeleri, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği ile yapılan ortak çalışmalar, reflektifi sadece bir testten ibaret olarak düşünmeyin. İnsana dokunan bütün şeyde yapay zeka desteğiyle birlikte onu donanımlı hale getiriyor. Doğal olarak bütün projelerde başvuru yapabiliyoruz ve bu başvuruların süreçlerini takip edebiliyoruz. Fonlar diyebiliriz ve B2B'de gerçekten şirketler insanlara dokunmak istiyor. Çünkü artık ailemizden daha çok iş hayatındaki insanlarla görüşüyoruz. Beraber çalıştığımızda da hatırlarsın. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan daha çok kıymetli insanlarla vakit geçiriyoruz. O kıymetli alanı daha iyi hale getirebilmek için de şirketler bizlerle çalışmak istiyor. Alanında yeni girdik. Türkiye'de yeni olduğumuz için de dikkat çekiyor açıkçası. Şu an için şirketler üzerinden kazanç elde ediyoruz. Eğitim kurumlarına biraz daha, tabii ki gelir kaynakları az olduğu için eğitim alanında biraz daha fazla imkan tanıyoruz. Ama kolejler de gene kazanç alanlarımızdan birisi. Eğitim dünyasıyla iş dünyasını birleştirmek, köprü görevi görmek gerçekten iyi bir kazanç kapısı. Şimdi biraz daha özel sorulara geçeceğim. Bu 5 ay nasıl geçti? Yani mesela öncesinde o kurumlarda mesai saati belli, 9-5, işte maaş belli, ayın birinde yatar gibi. Ama burada ben tahmin etmiyorum ki 5 oldu eve döneceğim moduna giriyorsun diye düşünmüyorum. Hani muhtemelen fazlasıyla çalışıyorsun, saatin yok. Bu 5 aylık süreç nasıl geçti? Ya ilk ay şoklama yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü hep hayatta belli bir standardınız var. İşte iş-hayat dengesi var. Sosyal hayat dengesi var. Bu anlamda zorlanıyorum. Ama bunu da sisteme oturtturmak lazım. Çünkü iş dünyasıyla özel hayatı çok birbirine karıştırmamak lazım. Çocuklarınız var. Çocuklarınıza doğru zaman ayırmanız lazım. Bir daha o yaşlara gelmeyecek. Tekrar olumsuz şeyleri tecrübe etmeye gerek yok yaşayanlardan gördüğümüzde. Şunu söyleyebilirim. Daha önce işte yönetici olduğum için ekip arkadaşlarımız var. Biz krizleri çözüyorduk. Ekip arkadaşlarımız çalışıyordu. Tabiri caizse hep bizim ayağımıza geliniyordu. Yani bir kurumda masamız var, bize geliniyor. Şu an sahaya da çıktık. Biz gidiyoruz. Bunda çok zorlandım. Örnek vereyim. Kimseyi bekletmeyi sevmem. Kolay kolay işte randevu iptal etmem. Ama çok fazla randevu ertelemesi, çok fazla randevu iptali görüyorum. Çok zorlandım açıkçası ilk başta. Ama ona çabuk adapte olmak lazım. Ben mesai saatleri dışında fazla istisna durumlar hariç çalışmıyordum. Ama şu an sizin de söylediğiniz gibi nasıl diyeyim, zaman kavramı ortadan kalkmış oluyor. Gece 11-12'de raporlar hazırlıyorsunuz. Gece 11-12'de yarın için hazırlıklar yapıyorsunuz. Çocuğum bana
şey demişti. Baba dedi, şartların gelişti ama alan daralması yaşıyorsun. Dedim ya sen İK'cı olursun, gel beraber çalışalım. Gerçekten zaman daralması yaşıyorum. O anlamda kolay değil. Köklü bir değişim. Ancak inanç motive ediyor. Bazı melekelerinin zayıflamış olduğunu görüyorsun. Onların gelişmesi için çabalıyorsun. Çünkü her gün öğreniyorsun. Her gün kendini yeniliyorsun. Yani korkutucu bir şekilde yapay zeka bile daha önce ayda bir kendini yenilerken şimdi 2 saatte 3 saatte bir yeniliyor. Eğer buna ayak uyduramazsam, eğer geleneksel İK'cı olarak kalırsan kaybolmaya mahkum olursun. Ya kendini içten yersin. Sosyal bir kişilik olmama rağmen İK alanında da kendimi revize etmem gerektiğini hissettim. Tabii ki zorlanıyorum ama başaracağıma inanıyorum. Abi yeni girişiminde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Size de başarılar. Aynı dönemde açıldık. Siz de yeni girişimcisiniz. Kanalı çok sıkı takip ediyorum. Herkese de takip etmesini tavsiye ediyorum. Gifi Plus gerçekten alanında bir soluk oldu. Hem girişimcilerin hem de finansçıların birbirlerini daha iyi takip edebileceği, birbirlerinden istifade edebileceği bir zemin oldu. Siz de bu zemini sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bu bölüm konuğumuz Reflektif Bilişim kurucu ortağı Halil Kılıç'tı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.